Şu anda dünyanın en önemli 3 internet sitesini saymanız istense muhtemelen YouTube ilk 3 site arasında yer alacaktır. Peki YouTube'un bu başarısının arkasında kimin olduğunu hiç merak ettiniz mi? Evet, internet dünyasının en güçlü kadını olarak gösterilen Susan Wojcicki'den bahsediyoruz. 2014 yılından beri YouTube CEO'lu görevini yürüten Wojcicki, Google'dan sonra dünyanın en çok tıklanan sitesi olan YouTube şirketinin CEO'su, yani YouTube şirketinin en üst düzey yöneticisi. Gençlik yıllarına bakacak olursak Susan Wojcicki'nin isminden anlaşılacağı üzere Polonya asıllı bir Amerikan ailenin çocuğu olarak 5 Temmuz 1968'de Kaliforniya'da doğdu. Babası Stanford Üniversitesi'nde fizik profesörü, annesi ise Creative Commons şirketinde yönetim kurulu başkanıydı. Silikon Vadisi'ndeki Ghana High School'da lise eğitimi alan Wojcicki, okuldayken yaşına göre oldukça başarılı yazılar yazıyor ve hatta okulun gazetesinde çalışıyordu. 1986 yılında Harvard Üniversitesi'nde tarih ve edebiyat eğitimi alan Wojcicki, 1990 yılında mezun oldu. Onun hedefi akademisyen olmak ve ekonomi alanında doktora yapmaktı. Ancak o dönemler teknoloji ve internetin daha ilgi çekici olması onun kararını değiştirmesine neden oldu. Buna karşın yine de 1993 yılında University of California'da ekonomi yüksek lisansı ve 1998 yılında yine aynı üniversitede MBA yani işletme yüksek lisansı yaptı. Üniversite sonrası kariyerine bakacak olursak Susan Wojcicki kariyerine Bain & Company şirketinde yönetim danışmanı olarak başladı. Aynı zamanda Intel'in pazarlama bölümünde bir süre çalıştı. Eylül 1998'de evinin garajını Larry Page ve Sergey Brin adlı iki arkadaşına kiraladı. Teknolojiyi takip edenlerin bu isimleri yakından tanıdığına eminim. Bu ikili gördüğünüz o garajda bugün Google adını verdiğimiz şirketi kurdular. Evet, Google şirketi Susan Wojcicki'nin garajında kuruldu. 1999 yılında Google'ın ilk pazarlama direktörü olan Wojcicki, Google Doodle uygulamasını oluşturan isimlerden biri oldu. Şirketin pazarlama programlarını yöneten Wojcicki, aynı zamanda Google Resimler ve Google Kitaplar gibi bugün çok sık kullandığımız hizmetlerin de yaratıcısı. Google'ın gelişmesine büyük katkıları olan Wojcicki, kısa süre içinde Google'ın reklam ve ticaret departmanının başına geçti. Google Analytics, AdWords ve AdSense programları da yine onun zamanında hizmete girdi. Şirketin tüm kademelerinde önemli görevler üstlenen Wojcicki, daha sonra Google'ın reklam hizmetlerine geçti. 2005 yılında Google videolara rakip olarak piyasaya giren YouTube'u satın alma fikrini de ilk olarak Susan Wojcicki öne sürdü. Kasım 2006'da Google'ın o zamana kadarki en büyük satın alımı olan YouTube için 1,65 milyar dolar ödeme yapıldı. 2007 yılında ise yine Google'ın en büyük satın alımlarından biri olan DoubleClick 3,1 milyar dolara Google bünyesine katıldı. Bu satın almaların ikisinde de Susan Wojcicki büyük rol oynadı. Şubat 2014'te YouTube CEO'su olan Wojcicki'nin ilk işlerinden biri şirket içindeki kadın çalışan sayısını %24'ten %30'a çıkarmak oldu. Ayrıca oyun, müzik ve öğrencilere yönelik olarak YouTube'un stratejilerini geliştirmede bir numaralı kişi oldu. Ücretli YouTube servisi YouTube Red'in kuruluşunda da etkin rol oynayan Wojcicki, 2015 yılındaki rapora göre onun görev gelişinin ardından YouTube aylık 1,5 milyar kullanıcıya ulaştı. Yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusları toplamı kadar. Tam 1,5 milyar kullanıcı. 2015 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 isminden biri olarak seçilen Wojcicki, yine bu listede internet dünyasının en güçlü kadını olarak gösterildi. Kendi YouTube kanalını kuran Wojcicki'nin şu anda yaklaşık 40 bin abonesi bulunuyor. Harvard'da edebiyat ve tarih bölümünde okuyan Susan Wojcicki'nin gençlik dönemlerinde teknoloji alanında bir kariyer yapma hayali yoktu. Ancak 90'lı yılların sonunda yakın iki arkadaşının onun evinin garajında bir fikrin peşinden gitmeleri onu da teknoloji dünyasının içine çekti. Şu anda 50 yaşında olan YouTube CEO'su Susan Wojcicki, kadınların iş hayatında neler yapabileceklerine dair en büyük örneklerinden birini temsil ediyor. Susan Wojcicki'den öğrenebileceğimiz 5 önemli dersi şu şekilde sıralayabiliriz. Susan Wojcicki'nin hayatını inceleyince çok önemli dersler çıkarmak mümkün. Bunlardan birincisi, yeni fırsatlara açık olun. Susan Wojcicki hem edebiyat hem de tarih alanlarında eğitim alan birisi olarak daima okuyan ve kendini geliştirmeye çalışan birisi. Harvard yıllarında çeşitli yerlerde staj yapan Wojcicki, ilk zamanlarda atık toplama şirketinde sekreter olarak çalıştı. Bu stajlar sayesinde bilgisayar ve yazılıma merak duyan Wojcicki, Harvard'da bilgisayar mühendisliği bölümünden seçmeli bir ders alarak zaten teknolojiye geçiş yapacağını sinyallerini vermişti. Intel'de çalışırken güvenli ve iyi bir iş olmasına rağmen istifa ederek MBA yapmaya karar verdi. Bu dönemlerde kurulan Google adlı girişimcilik projesine dahil olan Wojcicki, şirketin ilk pazarlama direktörü oldu.
Suzan Wojcicki'nin akademide kalmayı tercih ettiğini düşünelim. Belki de muhteşem bir akademisyen olabilirdi. Ancak bugün olduğu noktaya gelmesi pek de mümkün olmazdı. Bu durum aslında yeni fırsatlara ve ihtimallere açık olmanın önemini anlatıyor. Daha önce açılmamış yollardan yürümek, konfor alanından uzaklaşmak ve zorluklarla mücadele etmek. İşte böyle bir azim sonunda muhteşem sonuçlar verebiliyor. Başkalarını da düşünün. Google'a katıldıktan 4 ay sonra hamile kalan Wojcicki, şirket içinde doğum iznine ayrılan ilk isim oldu. O dönemlerde başta teknoloji dünyası olmak üzere iş dünyasında uzun süreli annelik izni pek bilinen bir durum değil. Wojcicki görevine döndükten sonra şirket içindeki annelik iznini 12 haftadan 18 haftaya çıkardı. Bu durum çeşitli çevrelerden tepkileri neden olsa da o annelik izninin bir hak olduğunu savunmaya devam etti. Çalışan kadınlar ve annelik izni konusunda iş dünyasında örnek teşkil eden böyle bir durum esasında işinin sadece kendi hakları için değil, diğer insanların hakları için de mücadele etmesinin önemini işaret ediyor. Bu örnekte Suzan Wojcicki'nin çalışan kadınların sahip oldukları hakların duyurulması ve daha yaygın bir şekilde görülmesi için büyük bir iş yaptığını söylemek mümkün. İnsanlara şans verin. Maalesef çalışan kişiler iş hayatında pek çok ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Suzan Wojcicki, kadınlara yönelik ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu düşündüğü için CEO olduktan sonra şirketteki kadın çalışan sayısını arttırmaya çalıştı ve bunu başardı. En alttan en tepedeki pozisyona kadar her kademede kadınların da olmasına önem veren Wojcicki bu konuda şöyle diyor. Araştırmalar iş yerinde çeşitliliğin artmasının daha iyi sonuçlara, daha iyi çözümlere ve büyümeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Yani bir ortamda çeşitlilik varsa orada sürü psikolojisi yoktur. Wojcicki'nin bu girişimi ve düşünce yapısı da kurumsal sektörde kadın haklarının korunması gerektiğini düşünen ancak bu konuda adım atmayan şirketler için de örnek niteliği taşıyor. Bugün kadın hakları ve iş hayatı denildiği zaman Suzan Wojcicki'nin ismi mutlaka bir kere geçmektedir. İş hayatı ve özel hayat dengesine dikkat edin. Dünyanın en güçlü kadın girişimcileri bile iş hayatı ve özel hayat arasındaki dengeyi kurarken zorluk çekebilir. Örneğin Suzan Wojcicki'nin 5 çocuğu var. Evet, tam olarak 5 çocuk. Buna karşın akşam yemeklerinde mutlaka evde oluyor, akşam 6 ile 9 arasını mutlaka çocuklarına ve eşine ayırıyor. Suzan Wojcicki, iş hayatı ve özel hayat arasındaki dengenin kurulabilmesi için sadece kadınların değil, erkeklerin de sorumlulukları olduğunu belirtiyor. Annelik konusunda ise şu sözleri söylüyor. Hayatımdaki gelişmeler ve bulunduğum nokta sanırım beni daha iyi bir anne yapıyor. Daha iyi bir anne olmak ise iş hayatında farklı bakış açılarına sahip olma fırsatı veriyor. Zorlukların üstüne gidin. Bir şirketteki ortam çalışanların ruhsal durumunu da etkiler. Yani şirket kültürü çalışanların kültürünü de şekillendirir. Eğer şirket içinde baskıcı bir anlayış varsa çalışanlar da sorumluluk almak istemez. Wojcicki CEO koltuğuna oturduğu dönem şirketteki çalışanlarına müzik, çocuk ve oyun alanlarında YouTube'da topluluk oluşturma konusunda zorluklar yaşadığını fark etti. Zorluklardan kaçmayan ve zorlukların üstüne giden Wojcicki ise bu konuyla bizzat ilgilendi ve şirketin reklam politikasına farklı bir gözle baktı. Bunun sonucunda YouTube, oyuncular, müzisyenler ve eğitimciler için en uygun sitelerden biri haline geldi. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.